Bu asrın başka bir problemi de yaşama sevinci. Bir insanın yaşama sevincini alın, onun karşılığında ona saraylar verin, betonlar verin, metaller verin. İnanın yaşamasının hiçbir kıymeti yok. Peki bir insan böyle bir asırda kaybettiği yaşama sevincini nasıl tekrar kazanabilir? Bunun yolu bugünkü ders aslında. Hayatın ve yaşama gelmenin amacını anlayarak ancak yaşama sevincine insan geri dönebilir. Şimdi bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Düşmüşsünüz zalimin birinin eline. Sigorta yapmıyor. Maaşın da yarısını veriyor. Ne dersiniz öyle bir işte? Allah canımı alsa da kurtulsam dersiniz. Niye öyle diyor insan? Çünkü o işte çalışmak için hiçbir sebep ortada yok. Yani sen vereceğin mücadelenin karşılığını orada alamıyorsun. Şimdi mesela o işi çıkar, yerine hayatı koy. Şu hayatta yıllarca koşturuyoruz, ediyoruz. Sizce gerçekten karşılığını alabiliyor muyuz? Hayatta koşturdum. Sonu ne oldu? Sonu kabirde yılanlar, çıyanlar seni sünnetleyecek oldu. Allah Allah. Süslü bir hayatın ortasında üzgün, mahzun bir adam. Hayatımızın özeti biraz bu. Birisi diyor ya, bir adamı yarım saat gıdıklasan bir dakika gülmez diyor. O hale gelmişiz gerçekten. Niye? Çünkü yaşama sevinci elimizden gidiyor. Yaşama sevincinin elimizden gitme sebebi de hayatın gayesini, amacımızı, yani insanın vazifesini bilmiyoruz. Vazifesine uygun kullanmadığımızda da ruh makinesini sürekli bozuyoruz. Bunun karşılığı üzüntüler, bunalımlar, ümitsizlikler, tükenmişlik sendromu ve yaşam gayesinin, sevincinin elden gitmesi oluyor. Şimdi şu hayatı hangi gayeler uğruna kullandığımızı bir düşünelim. Geçen böyle birisi bahsediyordu da biz de konuşurken böyle tefekkür ettik biraz. Şimdi mesela bu hayatın gayesi, bu hayatta büyüdün, dünya için yaşıyorsun. En fazla ne olabilir? Bir gün yatta doğum günü kutlarsın. Affedersiniz, bir elinde içki, bir elinde de o küçük kanepe manepe mi diyorlar, bir şeyler falan. Bir de birisi şarkı çalar. Bu mu yani? Koskocaman hayat, ömür bunun için mi yani? Bir hayatı haramla süslendirip, yani cismani bir lezzeti yaşayacaksın ve ömrünü tek adadığın şey bu. Öyle mi? Şimdi bu kadarsa eğer, hayatın gayesi bu kadarsa, bir yatın bilmem neresinde oturayım, şöyle bir gecemi ihya edeyim, bir yerden müzik çalsın, işte benim elimde zehirli lanet bir şey olsun, şuradan şöyle olsun, böyle olsun. Hayatın anlamı buysa gerçekten böyle bir hayat için yaşamaya ve çalışmaya gerek yok yani. Köşedeki maddi durum olmayan bir adama üzülmeye bence gerek yok. Hayatın gerçek anlamı buysa eğer. Şimdi yani dünyayı dünya için yaşamak bir insanın hayatının sonucunu bu tükenmişlik sendromuna götürüyor. Yaşama sevinci, ne için geldiğimiz, hangi vazife için yaratıldığımız meselesi bilinmediğinden dolayı hep elimizden kayıp giden bir hayal oluyor. Şimdi ben bir gün Ege Üniversitesi'ndeyim. Orada okuyorum o dönem. Bizim bir tane doçent hoca var. Onun odasına girdim. Bir işim var. Baktım doçent hoca da çok ilgileniyor o gün. Yani normalde o kadar ilgilenmiyorlar. Bütün talebelerle böyle bizimle ilgileniyor ayrıntılı. Şöyle arkama bir döndüm. Doçent hocanın masasının karşısında yaşlı ihtiyar birisi şöyle ellerini bağlamış, bacak üstüne atmış, oturuyor. Ben de işte orada hocanın birkaç bir şey söylemesini bekliyorum derken, evladım dedi o arkadaki ses. Buyur hocam dedim. Sen beni tanıyor musun dedi. Hocam tanıyamadım sizi dedim. Ben dedi filan kesim dedi. Bir profesör, emekli olmuş. Senin burada dersine giren profesörler var ya dedi. Şu 7-8 tane isim saydı. Evet hocam dedim. Bunların her birisine profesörlüğünü veren, işte onun artık neyse, bunların her birisine profesörlüğünü veren bizzat benim dedi. Bir anlatmaya başladı. Onlarca dakika. Ama bizim doçent hocaya bakıyorum. Doçent hoca hala oralı olmuyor. Yani adamdan canı sıkılmış, emekli bir profesör karşısındaki. Ya şu adam herhalde odamdan gitse diye bizimle fazla ilgileniyor. Neyse ben işimi hallettim, çıktım. Kapıdan her gelene de hoca diyor tabii gel evladım işini halledeyim derken dış kapıya doğru gittim. Kapının önünde böyle derse girmeyi bekliyoruz. Kalabalığız kapının önünde. Eş dost muhabbet ediyoruz. O ihtiyar hoca, sonradan adını duymuştum onu hatırladım. O kalabalıklar içerisinden böyle yalnız başına yürüyerek gitti ve ben dedim ki içimden vay be dedim. Bir insanın hayatına adadığı şey bir masaysa, bir ünvansa eğer, o elinden gittiği anda, insanların onunla menfaati bittiği anda üniversitedeki bir talebe bile, bir öğrenci bile bu hocanın kim olduğunu artık umursamıyor. Öğrenciler kendi aralarında hocanın yalnız yürüyüşünden çok daha fazla eğleniyordu. Bu mu şimdi hayatın amacı? Ömrünü tükettin, ömrünü bir şeye adadın ve neticesinde bir yalnızlık bunalımına kaldın. Herkese kendini anlatmaya çalışıyorsun. Çok var bu arada böyle. Var değil mi böyle etrafta? Ben şuyum, beni biliyor musun yani? Daha adamın adını bilmeden dayısının kim olduğunu tanıyorsun falan böyle. Niye? Kendisi bizatihi bir kıymet elde edemediğinden, vazifesiyle bir kıymet elde edemediğinden
başka markalarla kıymet elde etmeye çalışıyor. Neden insanlar sürekli arabanın önünde fotoğraf çekiliyor? Yani siz beni tek başıma sevemezsiniz. Tek başıma sevemeyeceğinizden dolayı bari beni lütfen arabayla sevin. Ben sevgiye çok muhtacım. Neden her gün böyle gösterişli yemek masalarında böyle meyve var, buz var, puro var, bir şey var falan böyle yemek masalarında her gün farklı kıyafetlerde bir de o bacak üstüne atıp çorap giymediğini de göstermesi gerekiyor. Neden sürekli böyle ilan ediyor kendisini? Çünkü ben vazife itibariyle sizin aranızda sevilmeyeceğimi biliyorum. Sizler benim adımdan önce işimi soran insanlarsınız. Demek ki siz beni bir sebebe binaen seveceksiniz. Ne olur beni tek başıma sevmeyenler arabamla sevin, makamımla sevin, işimle sevin. Bak biz bu işleri de yapıyoruz. Bak bunlar benim amcaoğlum, dayıoğlum. Yarın bir gün bana işiniz düşerse haberiniz olsun. Hayatın amacı bu mu? Bu kadar mı? Ömrünü feda edeceksin. Bir gün geçerken öğrencilerin bile seni tanımadığı bir profesör olarak devam edeceksin. Ömrünü feda edeceksin. Yaşlanmışsın, ihtiyarlanmışsın. Bir tane yatta bir gece vakti biri müzik çalıyor. Elinde de bir şeyler var. Bu mu yani? Hayatın amacı bu kadar mı? Gerçekten böyle olmaması lazım. Yani insan kendi kıymetini düşürüyor. Farkında değil. Biz bunların çok üstünde bir vazife için geldik. Profesörlük, memurluk, matematik öğretmenliği, doktorluk bunlar bu dünyada belli bir işleyiş çarkının içerisine girelim diye bize verilmiş vazifeler. Ama asıl vazife bu değil. Asıl vazife başka. Bugün onu konuşacağız. Onu bilmediğimizden dolayı yaşama sevincimiz elimizden gidiyor. İnsan asıl vazifesinden ters davrandığında çok komik hallere düşüyor. Geçenlerde bir tanıdık anlattı. Bunlar 20-30 yıl önce alüminyum hurdasının kaçakçılığını yapıyorlarmış. Gidiyorlarmış bir ülkeye. Neyle gidiyorsunuz dedim. Yakıt tankeriyle. Allah Allah, yakıt pahalı bir şey diye biliyordum dedim. Yok diyor. Alüminyum hurdasının yanında diyor fuel oil yakıtı falan pahalı değil diyor. Tankerle gidiyorlarmış. Yakıtı boşaltıp içine de alüminyumun hurdası koyuyormuş bilmem kaç ton. Sonra ne yapıyorsunuz dedim. Sonra diyor geliyorduk Mersin'e. İşte burada bir dağ başında bir yere gidiyorduk. 5 tane de işçi çağırıyorduk diyor. Bir gün öyle 5 tane işçiyi çağırmışlar. O işçi arkadaşlar da yakıtın içine dalıyor. Oradan alüminyumu çıkarıyor. Olayı düşünebiliyor musun? Derken bunlar yakıtın içine dalıyor, alüminyum çıkarıyor derken olmayacak iş ya, dağın başında çat diye taksi yanaşmış bunların yanına. Bunlar da böyle baka kalmış şimdi yani sen böyle bir kaçakçılık yapıyorsun. Taksideki adam görse lan demiş bunlar bir şey yapalım, korkutalım demiş. 5'i birden. Ama sadece böyle üstlerinde anadan doğma neredeyse üryan. 5'i birden benzinden çıkmış siyah. Taksici demiş eyvah Gülyabani demiş. Bir kaçmaya başlamış taksici. Bir daha kimse görememiş. Şimdi işin biraz acı yanı var, biraz latifesi var ama daha acı bir yanı var. Bu mu yani? Ömür böyle mi geçecek? Bir yerden bir şey kaçırdım ve benim hayatım mutlu olacak. Hayır, anlatan da mutlu değildi, yaşayan da mutlu değildi, gören de mutlu değildi. Taksici eminim hiç mutlu değildir. Yani taksici hala şokta olabilir olayı. Gel de bunu inandır. 5 tane benzinden çıkmış adamın halay çektiğini gördüm. Ne çekiyordu? Şemmami, Bablekan, Govendi, Cida, Avare. Gel de anlat. Hangisini sayarsan say. Kimse inanmaz buna. Allah'tan bu bölgede yayılmış da inanmışlar adama. Neyse. Şimdi yani hayatın amacı böyle olması biraz garip olur değil mi? Şimdi insanlar ne için geldim ya? Vazifem nedir? Sorusuna cevap bulamadıklarından dolayı ne oluyor biliyor musunuz? Hayata tutunamıyorlar. Çünkü bir amaç yok ortada. Amaç olmayınca tutunacak bir şey de olmuyor. Bu sefer ne gidiyor elden? Yaşamanın sevinci gidiyor değil mi? İnsan ama arıyor, aramaya devam ediyor. Kimi parada alıyor, kimi şöhrette arıyor, kimi şehvette arıyor, kimi başka şeyde arıyor. Ama hep elde kalan ne oluyor biliyor musun? Adamın ruhu hasta, bedeninin nüksünü arttırarak ruhunu doyurmaya çalışıyor. Oldu mu? Olmadı yani. İkisi ayrı değil mi? Mesela siz açsınız. Ben kendimi doyurup sen de doy diyorum. Ya olmaz dersin yani. Hatta bir yerden sonra sinirlenirsin değil mi? Arkadaş ben sana açlığımı söylüyorum yani. Bak biz dostuz. Sen niye hep kendini doyuruyorsun, beni doyurmuyorsun? Adamın ruhu hasta, ruhu. Ruhu ben bu kainata ne için geldim diye çığlığa bağırıyor içeriden. Üstad Hazretleri öyle diyor değil mi? Kim diyor uyanık vicdanla dinlese ebed çığlıklarını işitecek diyor. Yani bağırıyor. Ne işim var ya bu dünyada? Vazifem ne yani? Profesör oldum. Doyurmadı. Yatlar katlar aldım. Doyurmadı. İşte dünyanın vurgununu yapayım dedim. Bilmem ne işlerine girdim. Kaçakçılık yaptım. O da doyurmadı. Başka işlere girdim, onu bunu yaptım. Doyurmadı yani. Bak ben yaşlandıkça daha sıkıcı bir hale gidiyor bu iş yani. Ben yaşayamıyorum artık. Yaşama sevincim elden gitti. Benim amacım ne? Demek ki ruh başka çığlık atıyor. Sen bedenin lüksünü arttırarak onu güya susturma niyetindesin ama bunlar birbirinden farklı bir şey. Sen ruhun çığlığını, bedenin lüksünü arttırarak susturmanın imkanı yok. En lüks evi al, en lüks arabayı al. Aynı ruh, aynı çığlığı o lüksün içinde atacaktır. Değişen bir şey olmayacaktır yani orada. Madem böyle bizim vazifemiz ne? Ona da geleceğim de önce birkaç temel taşı oturtalım. Bir şey kıymetli bir şey uğruna feda edilirse kıymetlenir. Şimdi benim hayatımın zatı itibariyle bir kıymeti yok arkadaş. Kasaptaki et benden kıymetli mi? Kıymetli. İnan daha pahalı. Yani şöyle beni cismaniyet olarak ele al. Bir de kasaptaki şöyle süt kutusunu ele al. Yani o benden daha pahalı geliyor yani. O zaman benim hayatımın zatı itibariyle bir kıymeti yok. Ne yapmam lazım o zaman? Vazifesini bulup çok kıymetli bir şeye feda etmem lazım. Aslında hizmeti anlatıyorum ha.
Hizmeti anlatıyorum. Bakın dışarıda muhabbet ettiğimiz arkadaşlarla şaşırdığımız bir olay var. Onlar böyle mi diye şaşırıyor. Ben de nasıl böyle olmaz yani niye bunu merak etmiyorsun diye arkadaşlarımıza şaşırıyorum. Şimdi bizim kainata geliş amacımız Allah'ın rızasını kazanmak ve bunun için Allah'ın razı olduğu kulları kimlermiş, ne yapmış ona bakmak lazım. Doğru mu? Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Razı olduğu kullarına bakılır. Allah bu kullardan razı. O kullar ne yapmış? Öyle olmuş değil mi? Sahabe efendilerimiz öyle demiş değil mi? Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razı. Doğru mu? Böyle diyor ayet-i kerimede bak. Sahabe için söylüyor. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Allah Allah, Allah'ın razı olduğu bir güruh var. Sadece veda hutbesindeki 120 bin sahabe efendimizi ele alalım. Bak bunun 110 bin tanesi zaten hicret yurdunda. 20 bin kilometre Çin sınırına kadar gitmişler. Ne yapmışlar? Hizmet etmişler. Allah rızası için hizmet etmişler. İlla tabelanın, adın bir şey olması önemli değil. Allah için bir şey yapmışlar. Kalan 10 bin tanesi Hicaz bölgesinde belki kimi hicret edenlerden daha zor, daha üzücü, daha yoğun günler geçirmişler. Ne demek bu? Ben eve gittim, evden işe geldim, işten eve gittim diye bir tane sahabe hayatı mevcut değil. Selefi Salih'in hayatına bakın. Bir tane görür müsünüz öyle? Bir zat vardı, evden işe, işten eve giderdi ama Selefi Salih'in oldu yani. Bugün bize ışık tutan, yol gösteren insanlardan birileri oldu. Var mı? Böyle de yok. O zaman şunu dememiz lazım. Allah'ın razı olduğu kulları arasında Allah'ı razı etmek için hizmet etmeyen bir tanesi mevcut değil. İlim amel içindir. Bunu anlamamız lazım. Bu öğrendiklerimiz Allah'ım seni memnun etmenin o hizmet yolu nedir diye anlamak için. Yoksa kaldığımız evlerde, çiftliklerde, dükkanlarda inanın çok pişman olacağız. Zaten pişman olmayalım diye bu dersleri okuyoruz. Ay canımız sıkıldı hadi bir ders okuyalım diye okumuyoruz. Hayatın gayesi bambaşka. Bizim işler bambaşka. Bir de çok trajikomik bir olay var. Dünyada yaptığımız işlerden dolayı esas yaratılış gayeme vakit kalmıyor gibi böyle absürt cümleler ediyoruz. O yüzden bugünkü dersi çok çok iyi anlamamız lazım. Ben bugün okuyacağımız 20. mektubu bir daha özetlemem lazım. 20. mektupta bir mukaddeme, bir de 11 kelime okuyacağız. Bu okuduğumuz yerlerden alacağımız en büyük cevap şu olacak. Ben bu kainata niye geldim? Akıllı bir adam bunu sorar değil mi? Arkadaş, ben bu kainatta ne arıyorum Allah aşkına ya? Allah Allah. Benim amacım ye, iç, gez, dolaş. Böyle olabilir mi? Olamaz. Amacım bir profesör ol. Sonrası yine yok. Ama sonrası ölümse benim asıl amacım ölümden sonrasını hesaplamak olması lazım. Allah Allah. Şimdi Allah yaratılış vazifemizi rahat yapalım diye bunu bizim fıtratımıza koymuş mudur sizce? Koymuştur değil mi? Koymuş ya. Şimdi mesela bir tane ördeğin yumurtadan çıktığı anda ne yapıyor ördek? Suya gidiyor. Ya sen suyu ne bilirsin, denizi ne bilirsin? Ama Allah onun vazifesini ne yapmış? Yerleştirmiş, fıtratına koymuş. Demiş ki ey ördek sana suyu bulmadan huzur yok. Aynen öyle bizim içimize de Allah'ı bulmaya koymuş bak fıtratımıza. Sen gözünü açar açmaz kalbindeki ebed çığlıkları sana kimi bulduracak? Allah Azze ve Celle'yi bulduracak. Sen o ördek suya kavuşmadan nasıl huzur yoksa sen de Rabbine kavuşmadan sana huzur yok. Allah Allah. Demek ki bizim Allah bunu fıtratımıza koymuş ve fıtratımıza koyduğu gibi bir de fıtratımıza buna ulaşalım diye meyil vermiş. Ne demek fıtrata meyil vermek? Bakalım bu arada. Bir tane tohum düşün. Tohumun fıtratında bir meyil var. Ne meyili var? Ağaç olma, meyve verme. Peki bu meyil ne zaman ortaya çıkıyor? Toprakta suyla buluşunca. Allah Allah. Tohum suyla bir buluşuyor. Bir bakıyorsun Allah Allah az önceki tohum bu muydu? Bu kocaman ağaç olmuş. Evet öyle olmuş bak. Fıtratının vazifesinin gereğini yapmış. Ya da mesela bir tane tavuk yumurtasını, civciv yumurtasını sıcakla buluşturuyorsun. Ne oluyor içinden? Civciv çıkıyor. Allah Allah. Ya bu küçücük yumurtadan bu mu çıktı? Evet bu çıktı. Ne oldu? Fıtratının meyline gitti. Neyle buluşunca? Sıcakla buluşunca. Peki bizim yumurtalar fıtratın meyilli olduğu yeri yani vazifesini anlamak için neyle buluşacak? Bu derslerle buluşacak. Aynı bu derslerle. Tohumun suyla buluşup ağaç olduğu gibi. Yumurtanın sıcakla buluşup içinden civciv çıktığı gibi sen de bu derslerle iman suyuyla sulandığında fıtratının gereğini yapacak. Allah'ın razı olduğu kullara, sahabe-i kiram efendilerimize benzemeye çalışacaksın. Dersin önemi bu. Bugün mukaddemesini okuyacağız. Hazır mısınız? 20. mektup. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdi yuhyi ve yumit. Ve huve hayyun la yemut. Biyedihil hayr. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve ileyhil masir. Evet bu cümle ne biliyor musunuz bu cümle? Bu bir tevhid cümlesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu cümleyi sabah ve akşam 10'ar kez okuyormuş. Sizler hangi tesbihatlarda okuyorsunuz? Sabah ve akşam tesbihatlarına bakın. Allah Allah bak tesbihat nereden almış? Peki neden Efendimiz Aleyhisselam sürekli tekrar ediyormuş? Yani bir kere okusa olmaz mı? Olmaz. Bu tekrar değil,
tesistir. Şimdi şurada tuğlaları üst üste dizen bir adamı normalde dışarıdan biri görse ya adam sürekli tekrar ediyor, aynı işi yapıyor dersin. Hayır, o tekrar değil, tesistir. Tuğlaların işi bitince ortaya çok güzel bir duvar, duvarların işi bitince ortaya çok güzel bir bina çıkacaktır. Bizim de bu cümleyi tevhidiyeyi sürekli tekrar etmemiz aslına bakarsan tekrar değil, tesistir. Neyin tesisi? Az önce diyorduk ya, tohum suyla nasıl buluşacak? Yumurta sıcakla nasıl kavuşacak? Sen de bu cümleyi tevhidiye ile o imanın derinliğine kavuşmuş olacaksın. Devam edelim mi? Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayeti sahihada ismi azam mertebesini taşıyan şu cümle-i tevhidiyenin 11 kelimesi var. Anladınız mı? İsmi azam mertebesini taşıyor diyor. Hadisi hatırlarsanız kim ismi azam ile dua etse o dua geri çevrilmez, yani çok muazzam bir şey okuyoruz. Evet. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, Bu müjde ve beşaret 20. mektubun 1. makamında var. Evet. hem birer mertebe-i tevhid-i rububiyet, Bu da 20. mektubun 2. makamında var. Evet. hem bir ismi azam noktasında bir kibriya-i vahdet ve bir kemal-i vahdaniyet vardır. Bu büyük ve ulvi hakikatlerin izahını sair sözlere havale edip bir vaade binaen şimdilik bir mücmel bir hülasa suretinde 2 makam bir mukaddime ile ona bir fihriste yapacağız. Şimdi biz burada cümleleri peş peşe okuyunca beni yaşama sevincine döndürecek olan vazifem neymiş? Biz dersin sonunda onu anlayacağız. Buyurun. Mukaddime. Katiyen bil ki hilkatin en büyük gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Birinci meselemiz imanı billah. Bak, bu bizim yaratılış gayemizmiş. Allah Allah. Şimdi bak, şunu iyi anlamamız lazım. Bir şeyin hedefi kendisi olamaz. Ne için yaşıyorsun? Yaşamak için. Oldu mu? Mantıksız oldu. Bir şeyin hedefi kendisi olamaz. Bu bardak ne için? Bardak için. Oldu mu? Olmadı değil mi? Mantıksız oldu yani. Bir şeyin hedefi kendisi olamaz. Mantık hatası var. Allah Allah. Yemeği niçin yiyorsun? Yemek için. Oldu mu? Olmadı. Başka bir önemi olması lazım. Ne için çalışıyorsun? Çalışmak için çalışıyorum. Oldu mu? Olmadı. Zaten cümle doğru da değil. Senin maaşını çekelim o zaman, çalışmak için çalış. Olur mu? Olmaz. Maaşsız çalışmam. O zaman sen çalışmak için değil, maaş için çalışıyorsun. Bak, başka bir olay var. Demek ki bu içinlerde ne için çalışıyorsun, ne için yaşıyorsun da yaşamaktan daha büyük bir vazifeyi ve gayeyi yakalamamız lazım. Niye yakalamak lazım biliyor musun? Yine bak, mantık hatasına birlikte bakalım. Allah Azze ve Celle bizim vazifemiz için kainat miktarınca masraf yapmış. Doğru mu? Şimdi Allah sana kainat miktarınca masraf yapmış. Senin 30 yılın bir tane hane almak için geçmiş. Oldu mu? Senin için kainat kadar masraf yapılmış. Bak, Amazon ormanlarını düşünün, gezegenleri düşünün, galaksileri düşünün, yıldızları düşünün, ayı düşünün, güneşi düşünün. Bunların her birisi bizim için masraf. Bütün kainat insan için var olmuş. Demek insan kainattan daha yüksek bir hedef için olması lazımken ya benim de 30 yılım şu yaylanın evini almakla geçti. Oldu mu? Olmadı değil mi? Cennet bahçesi almış gibi seviniyoruz. Demek ki daha yüksek bir hedefi tutmamız lazım. Bak şimdi. Cümleyi bir daha okuyalım. Bir daha üstünden geçelim. Çok önemli bir mesaj var. Katiyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Bak, hilkatin en yüksek gayesi diyor. Yani bütün yaratılmışların diyor, değil mi? Bütün yaratılmışların en büyük gayesi hepsinin teker teker Allah'a iman etmesi mi? Hayır, hayır. Öyle değil, taş maş iman etmez ki. Bütün yaratılmışların en büyük gayesi insan. İnsanın da en büyük gayesi imanı billah. Allah'a iman edebilmek. Allah'a teslim olabilmek, Allah'a güvenebilmek. Allah Allah. Bütün yaratılmışların gayesi insansa demek ki insanın gayesi neyse bütün kainatın gayesi de o oluyor. Özetleyeyim, örnekleyeyim, anlaşırız şimdi. Bir otomobil fabrikasında vitesin bir gayesi var mı? Var, değil mi? Frenin bir gayesi var mı? Tekerin bir gayesi var mı? Var. Her birinin baktığınızda sanki ayrı ayrı gayeleri var gibi gözüküyor. Ama hepsinin gayesinin tevhid ettiği bir yer var. Hepsinin gayesi arabanın gayesi. Yani arabanın gitmesi. Doğru mu? Bak, vitesin tek başına gayesi var. Camın var, tekerin var. Ama aslına bakarsan bu küçük gayelerin tek temel sebebi arabanın gitmesi gayesini oluşturabilmek için. Kainata da baktığında biz gaflet nazarıyla bakıyoruz. Elmayı elma için zannediyoruz. Bir şey bir şey için olması mantık hatası. Güneşi güneş için zannediyoruz. Denizi girmek için zannediyoruz. Hayır hayır, öyle değil. Bunların her birinin küçük küçük gayeleri var gibi gözüküyor.
Ama o vitesle tekerin birleşip asıl gayeye gittiği gibi. Kainatın tamamının gayesi insanın yaratılış gayesi üstüne kurulu. İnsanın gayesi de kainattaki bütün eşyadan ve başına gelen olaylardan, bir düğünden, bir doğumdan, bir cenazeden, tırnağının kırılmasından, saçının dökülmesinden, ayak serçe parmağını sehpaya vurmandan, masadaki çayın devrilmesine kadar tamamının temel gayesi imanı billah. Allah'ım sen burada da mı kendini tanıttırmak istedin bana? Evet, ben aynen burada da kendimi tanıttırmak istedim sana. Allah Allah. Bütün kainat insan için, insan da imanı billah için yaratılmış demek ki. Allah Allah. Peki, şimdi yeni bir soru soralım mı? Bütün kainat insan için dedik. İnsan da imanı billah için dedik de. Ben insanın gayesinin imanı billah olduğunu şöyle bakarak anlayabilir miyim? Evet, anlayabilirsin, anlayabilirsin. Peki neyine bakarak anlayabilirim? Fıtratına bakarak anlayabilirim. Bak şimdi. Hayvandaki cihazatlara bakalım, teçhizatlara bakalım. Aslanın pençesine baksanız ne için yaratıldığını anlar mısınız? Parçalamak için. Çok güzel bak. Kuşun kanadına baksan ne için yaratıldığını anlar mısın? Uçmak için. Allah Allah. Kavunun kokusuna baksan ne için yaratıldığını anlar mısın? Yemek için değil mi? Peki insandaki akla baktığında bu akıl cihazatı ne için yaratılmış anlar mısın? Anlarsın. Kainatta kendi için yaratılan mevcudatı okuyarak Rabbini bulması ve ona inanıp güvenmesi. Yani imanı billah için verilmiştir. Allah Allah. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bunun bu şekilde olduğunu anlamak için bir kitapta yazmasına bile gerek yok. Şimdi siz askere gittiniz değil mi? Askerde komutan kürek verirse ne emridir bu? Kaz emridir. Kalem verirse ne emridir? Yaz emridir. Allah sana akıl vermiş, ne emri? Tefekkür ederek. Allah Allah. Kainatta her şey ama her şey benim için yaratılmış. Ve o mevcudatta olmayıp bende olan bir cihazat var. O da akıl. Allah Allah. Belli ki bu akıl sadece bana verilmişse bu kainatın sahibini bulmam için verilmiş. Bak şimdi şu kainata bakalım. Akılla Allah'a muhatap olabilecek kim var? İnsanlar var. Bir de ayetin tabiriyle cinler var. Bak şimdi. Şu kainata baktığımızda gözümüzün gördüğü Allah'a muhatap olacak kim var? İnsan var. Murat, bir gün pikniğe gittin. Önünde de bir sürü geçiyor. Koyun sürüsü. Bir de çobanı var. Geçti gitti. Sen de o bölgeye yürümeye gittin. Bir baktın yerde kitap var. Ne yaparsın? Alır bakarım. Alır bakarsın. Sonra Bakarım kimin bu kitap? Kimin? Şimdi o kitaba kimin diye bakarsın. Çobana mı sorarsın senin mi diye, koyunlara mı? Çobana. Çobana niye? Koyunlar bu kitaba muhatap olamayacağı gibi insandan başkası da bu kainat kitabına muhatap olamaz. Baktık, okuduk. Bu kainat kitabını sen ben gibi kim okuyabilir? Mümkün değil. Demek ki senin gayen sana verilen cihazatta saklı, akılda. Bu akıl sana düşün, tefekkür et emrini veriyor. Ve kainatta akılla tefekkür ederek, yahu ben bu dünyaya ne için geldim? Beni gönderen neden gönderdi? Benim gideceğim bir akıbet var. Herkes göçüp gidiyor. Ben nereye gideceğim? Sorularına cevap bulabilecek tek muhatap insan. Allah Allah. Buna cevap aramayanlar ne yapıyor biliyor musun? Ömrünü telef ediyor. Manen, bak manalar olarak, maneviyat olarak manen intihar ediyor. Bir bakıyorsun adam yanından geçiyor, 2 omuz bir kelle. Ruhun olmuş, bitmiş. Dünyada bir dükkan açmayı, bir dükkanın başında durmayı, kimisi için değil mi? Biz böyle o an neyi yaşayacaksak Allah'tan önde tutuyoruz ya. Evlilik mi evlilik, iş mi iş, diploma mı diploma, geçim derdi mi başka bir şey mi? Bu şekilde bu dünyayı bitireceğimizi zannediyoruz. Bu manen intihar oluyor. Hayat ne oluyor biliyor musunuz hayat? Allah muhafaza yaratılış vazifelerini yapmadığından çöp hükmüne geçiyor hayat, çöp hükmüne. Allah Allah. Demek ki bizim yaratılışımızın sebebi neymiş biliyor musunuz? İmanı billahmış. Yani kainattan okuduğum, Allah'ı bildiğim, Allah'ı buldum ve ona güvendim. Ne diyorsa odur dedim. Bak imanı billah. Halbuki çoğu zaman bize dünyaya geliş sebebimizi şöyle anlattılar. Helali yaparsan cennete, haramı yaparsan cehenneme. Tamam, bunda bir hakikat var mı? Var tabii ki. Ama amaç bu değil. Bizim dünyaya gelişimizin amacı Allah'ın birimizi cennete, birimizi cehenneme göndermesi değil. Yani cennetle cehennem bir amaç değildir, araçtır. Bak senin amacın cennet cehennem değil, o araçtır. Şimdi yine çobandan devam edelim. Çoban sürüsünü çekmek için böyle bir ot tutar. Otun cazibesi o sürüyü çekmeye yetmezse ne yapar? 2 değnek vurur değil mi? Aynı mesele. Allah Azze ve Celle yaratılış vazifemizi yapalım diye, yaratılış gayemize koşturalım diye
önce cazibedar cenneti sunuyor. Kimileri cennet fazla onu teşvik etmiyor. Bu sefer de cehennemle 2 tane değnek vuruyor. Ama buradaki asıl amaç cennet cehenneme gitmek mi? Hayır hayır. Asıl amaç imanı billah olan vazifemize teşvik veyahut tehdit. İkisi de vazifemizi yapmak için. Allah Allah. Bak. 1. bölüm imanı billahtı. İmanı billah tamam. Şimdi öre öre devam edeceğiz. Şimdi marifetullah'a geçeceğiz. Elinizdeki haritalara bakıyorsunuz değil mi? Dar daireye gidiyorum. Önce imanı billah konuştuk. Şimdi hangisine gideceğiz? Marifetullah. Evet. Buyurun devam edelim. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki marifetullah'tır. Ya ben çok büyük bir mertebe istiyorum vazifem içerisinde. Ne yapmam lazım? O iman-ı billah vardı ya. Allah'ı tanıdım, güvendim, inandım. Onun içinde bir de marifetullah varmış. Allah'ı tanımak. Nereye kadar? Aynı Hazreti Ali'nin dediği gibi. Perde-i gayb açılsa benim yakinim yani Allah'ı bilmem değişmeyecek. O ölçüde tanımış Allah Azze ve Celle'yi. Allah Allah. Bak şimdi demek ki imanı billah içerisinde bana rütbe katacak başka bir vazife çıktı. Neymiş o? Marifetullah. Bak bir şeyin kıymeti neyle ölçülür? Vazifesini yapıyor mu yapmıyor mu? Bununla ölçülür. Mesela bir lamba nasıl kıymetlidir? Yanarsa kıymetlidir. Şu klima ne zaman kıymetlidir? Soğutursa. Şu kamera ne zaman kıymetlidir? Çekim yaparsa. Demek ki insan ne zaman kıymetlidir? Yaratılış vazifesine ne kadar hizmet edebilirse insan işte o kadar kıymetlidir. Allah Allah. Bak şimdi. Osman Hoca bir ressam sergi açmış. O ressam da sensin. Birileri ziyarete geliyor sergiye. Sen ressam olarak, çünkü senin sanatsal bir ruhun var, biz biliyoruz. Biz Saykaralı olarak, Trabzon Saykaralı olarak bir ressam ruhun var senin. Şimdi sen ressamsın. O ziyarete, sergi açtığın sergi ziyarete gelenlerin kimden memnun olursun? Senin resmini ince ince işleyip seni kim överse sen ondan memnun olursun. Peki kimden memnun olmazsın? 2 tane apaçi gelmiş, çekirdek çitliyor ve ressamı yok sayıyor. Onları görünce dersin ki eyvah eyvah. Ben bu sergiyi siz çekirdeklerinizi üstüne atın diye mi açtım dersin değil mi? Allah Allah. Bak şimdi. Demek ki bir ressam sanatına değer verildiği ölçüde nasıl memnun olursa bir insandan da Allah vazifesini yaptığı. Neydi o vazife? İmanı billah içinde marifetullah. O Sani Zülcelal'i tanıdığı ölçüde razı olacak. Ama biz bunun karşılığında ne diyoruz? Asıl vazifem bu diye. Derslerde de çok arkadaşa anlatıyoruz ve aldığımız cevap şu oluyor. Ama abi haklısın ama benim vaktim yok. Bak şimdi. Vallahi üzücü bir olay yani. Yaratılış vazifemiz nerede? Biz nerede? Ve hep aynı cümle. Vaktim yok. Senin zaten vaktin yok. Yani senin vakit yaratabilme gibi bir özelliğin yok. Vakit zaten senin değil. Ve vakti sana yaratıp veren senden başka bir şey istiyor. Ama biz ne için yaratıldık? Nelerle uğraşıyoruz? Allah Allah. Vallahi çok üzücü ya. Bir işimizin, sevdiğimiz bir hobinin bütün ince detaylarını biliyoruz, seviyoruz. Ama Kur'an deyince sürekli çevir çevir Yasin oku. Kur'an bu kadar mı yani? İçinde sana neler yapmanı söyleyecek hiç cümlesi yok mu Kur'an'ın? Bu kadar mı Kur'an'ın muhatabiyeti? Çok üzücü, çok üzücü yani. Dünyayı öyle bir hedefliyoruz ki, diyoruz ki şu hedefime ulaşayım, bana karada ölüm yok diyoruz. Hedefe ulaşınca ne oluyor? Sönüyoruz. Ya bu muymuş diyoruz ya, bana hiç lezzet vermiyor diyoruz. İşte şu dersin sonunda lezzeti bitmediği için ulaştığında seni başka lezzetlere muhtaç etmeyen bir hakikati birlikte bulacağız. Ve bulmamız lazım. Bakın niceleri bu kainata geliş amacını ve vazifesini bilmediğinden dolayı ömrünü telef ediyor. Bir işte, bir güçte. Yani bu arada işi, gücü, evi, şunu bunu çok zikrediyorum. Bunları yapmak yanlış mı? Hayır hayır yanlış değil. Bunları Allahsız yapmak yanlış. Yani bir Müslüman çalıştı etti sermayeye karşı mı? Hayır hayır. İslam sermayeye karşı değil. Senin sermaye sahibi olman yanlış da değil. Hatta ileride dünyanın sermayesi de İslam'ın elinden dönecek. Ama İslam amaçsız sermayeye karşı. Sen Allah'ın rızasını koymadığın için burada problem çıkıyor zaten. Niceleri bu vazifeleri bilmediğinden, bak yapmak değil ha. Daha bilme noktasında problemimiz var. Bilmediğinden ömrü telef olup gidiyor maalesef. Allah Allah. Ölüm gelince de ne oluyor? Sürpriz oluyor. Halbuki sen var olan bir şey yok sayarsan sana sürpriz olur. Peki ölümün hakikatini bilenlere ne oluyor? Ne oluyor biliyor musun? Ölüm geldiğinde hani iş yerinden çıktığımızda ceketimizi çıkarıyoruz, asıyoruz ya. Aynı şu beden elbisesini çıkaracaksın, kabirdeki gardıroba asacaksın ve diyeceksin ki ölüm bir paydostur. Benim işim bitmiştir diyeceksin. Bak bak ölüme bile iman gözlüğüyle baktığında alemi çok değiştiriyor ya. Çok değiştiriyor. Geçen bu Ramazan'da Tarsus'a iftara gittik. Orada da mübarek bir arkadaş var. Allah razı olsun. Yanaştı yanıma dedi ki Mehmet abi dedi. Bende dedi bir vesvese vardı dedi. Allah razı olsun dedi işte. Bu dersleri izledim iyi geldi. Neydi dedim sendeki vesvese? Abi dedi bende ölüm vesvesesi vardı. Allah Allah nasıl yani? Ben her an ölebileceğimi düşünüyordum dedi. Sanki her an öleceğim dedi.
Dedim her an ölümün sana geleceğini mi zannediyordun? Evet. İyi de dedim bu vesvese değil ki, bu hakikat. Gerçekten her an ölüm seni bulabilir dedi. Öyle mi abi dedi ya. Vallahi biz bundan soyutlandık, yanlış yapmışız o zaman diyor. Yanlış yapmışsın, bu vesvese değil, bu hakikat. Her an gerçekten de ölüm bizi bulabilir. Kimler şu hayatın amacını, vazifesini anlarsa iş yerinden ceketini çıkarır gibi cesetini, bu libasını çıkaracak ve cennette buruşmaz, kırışmaz, saçı dökülmez, göbeği çıkmaz. Bak 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 nasıl mutluluklar geliyor değil mi? Göbeği çıkmaz. Allah oraya layık yeni bir libas giydirecek. Evet. 1 ve 2 anlaşıldı mı? Vazifelerimizi anlıyoruz. Birinci vazifemiz imanı billah dedik. 2 ne dedik? İmanı billah içindeki marifetullah. İmanı billah, marifetullah. O listedeki gibi iç içe gidiyoruz. Alt kümelere gidiyoruz yani. Meselenin incesini iyi anlayalım. Alt küme alt küme gidiyoruz. Devam edelim mi? Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah. Bakın bir aşama daha git. İmanı billah, marifetullah, muhabbetullah. Muhabbetullah ne demek? Allah'a muhabbet değil mi? Allah sevgisi. Şimdi bak burada anlamamız gereken bir şey var. Marifetullah olmadan muhabbetullah olmaz. Yani Allah'ı tanımadan birisi istediği kadar vallahi ben Allah'ı çok seviyorum diye zikretsin, olmaz. Tanımadan sevmek olmaz. İnsan insana da olmaz değil mi İhsan? Yolda biri seni görse, boynuna sarılsa seni çok seviyorum ya. Sen kimsin? Komşun musun? Değilsin. Akraban mısın? Değilsin. Sınıf arkadaşın mı? Değilsin. Otobüste mi denk geldik? Yok orada da denk gelmek. Beni nereden tanırsın? Tanımıyorum, çok seviyorum. Yani olmaz. Tanımadan sevmek olmaz. Şimdi ne oluyor ama? Tanımadıkları Allah'a ibadet et diyorlar insanlar. Adam Allah'ı tanımıyor muhatabımız. Ne diyoruz? İbadet et diyoruz. Şimdi bak Kur'an'da ilk emir, hadi ibadet edin emri değilmiş. İlk emir Yaradan Rabbinin adıyla oku diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve okuma yazma bilmeyen bir zata geliyor. Bak ilk emir ibadet et olarak gelmiyor. Ama biz yanlış başlıyoruz. Şimdi adam başlıyor, evladım namaz kıl diye başlıyor. Doğru mu? Allah Allah. Namaz nedir? Namaz neticedir, netice. Sebepler ortada yok ya adam namaz kılsın. Yani altyapı olmadan üst yapıyı bekliyoruz. Olmaz değil mi Mustafa? Bir binanın blokajını, temelini, su basmanını atmadan seninle çatı yapmaya çalışsak o çatının altında kalırız. Namaz nedir? Namaz neticedir. Biz adama namaz kıl diyoruz. Neticeden başlıyoruz yani. Çok yanlış. Bakın sıralama şöyle. O adam imanı bilse, o adam marifetullah'ta terakki etse, Allah'ı tanısa, daha sonra da muhabbetullah'a ulaşsa, Allah'ı sevse, yahu ben onu razı etmek için ne yapmam lazım deyip zaten neyi bulacak abi? İbadeti bulacak. Yani ibadet muhabbetin neticesidir. Allah'ı tanımadan o sevilmez, o sevilmeden ibadet manasız ve eksik kalır. O yüzden Allah'ı tanıttırmadan sevdirmeye çalışmak doğru mu? Hayır, yanlış bir yöntem. Bak şimdi. Üstad Hazretleri diyor ki insan cemale ve kemale meftundur, düşkündür, çok sever. Siz böyle kemal yani çok mükemmel bir şey görseniz sevmez misiniz? Bakın internete mesela önemli bir yazı paylaşın, kaç izlenildiğini görün. Ama mükemmel bir tane Lamborghini araba paylaşın, milyonlar izlendiğini görün. Niye? İnsan kemali seviyor. Başka neyi seviyordu? Cemali, güzelliği seviyor değil mi? Mesela çok güzel görünümlü bir yemek olsun, çok güzel görünümlü bir tatil yeri olsun. İnsanın içi gidiyor orada değil mi? Niye? İnsan cemali ve kemali fıtraten seviyor. Madem insan cemalle kemali seviyor, güzellikle mükemmelliği seviyor, sen bütün güzelliklerin ve bütün mükemmelliklerin kaynağının Allah olduğunu tanıtsan, o adam otomatikman Allah'ı sevecek. Öyle mi ya? Ben annemi çok seviyorum. Annenin güzelliğinin kaynağı orası, o verdi. Ya ben çocuklarıma çok düşkünüm, öyle mi? Çocuklarının güzelliğinin kaynağı gene orası yani. Onun esmalarıyla örüldü çocukların, öyle mi? Allah Allah, bütün sevdiğim güzelliklerin kaynağı ora mı? Ora. Adam ne olur biliyor musun? Mest olur. Bakın Tarih Hayat'ta geçiyor Risale-i Nur'da. Diyor ki üstad, hüsn olur, kim seyrederken ihtiyar elden gider. Yani bir güzellik olunca ortada, insan seyrederken ne olur diyor? Mest olur diyor. Yani insan Allah'ı tanısa neyle dolacak? Aşkla dolacak. Bu anlattığım birinci kısımda Allah'a olan sevgi. Bir de bunun ikinci kısmı var. Allah'ın bizi sevmesi var. Bak onda apayrı bir olay var ya. Şimdiye kadar anlattığım birinci kısımda Allah'a olan sevgi. Bir de bunun ikinci versiyonu var. O ne? Allah'ın bizi sevmesi. Allah Allah. Ne biliyor musun? Ruh Allah'ın ona muhabbetini bir keşfediyor. Aman. Allah beni bu kadar seviyor mu ya? Sevmez mi ya? Bunu keşfedince coşuyor. Mesela bir insana bir gül versen seni seviyorum demek. Değil mi? Bunu keşfediyor adam. Gülde neyi keşfediyor? Verenin muhabbetini keşfediyor. Bir bakıyor kainattaki bütün gülleri yaratan Allah. O zaman beni
Daha çok seviyor. Adam annesine bakıyor, bir muhabbet besliyor. Annesini veren ona daha çok muhabbet besliyor. Bunu keşfedince insan ruhu coşuyor. Neyden coşuyor? Lezzetten coşuyor bak. Allah Allah. En son diyor ki ya Rab ben kim ki beni muhatap aldın? Yokluk karanlığından çıkarıyorsun. Sonsuz esmana, sonsuz güzelliklerine, sonsuz kemaline beni muhatap ediyorsun. Kimim ben? Kimim ben? Hangi kıymetim var diyorsun. Ne oluyor adam? Bu muhabbeti üstünde görünce çıldırıyor ya. Çıldırıyor. Ama kimden geldiğinin mesajını iyi okumak lazım. Şimdi mesela karşımda oturuyorsunuz. Arkadan bir el saçınızı okşuyor. Çok rahatsız olursunuz değil mi? Ya baktın arkadan hayırdır ya ne yapıyorsun yani? Ama o hayırdır derken bir döndün anneni gördün. Rahmetli annen gelmiş o okşuyor. Şimdi o okşamanın arkasındaki şefkati keşfettin ya. Ne oldu? Anam ver ellerini öpeyim anam. Ha? Değil mi? Bak şimdi. Ne oldu orada? Muhabbetin arkasında kimin eli olduğunu, şefkati keşfettin. Annenin şefkatini keşfeden bu kadar muhabbette coşarsa. Bütün annelerdeki şefkat Allah'ın şefkatinin bir leması, bir lemayı tecellisi. Bak. Yani bütün anneleri topla Allah'ın şefkatinin damlası etmez. Sen bir Allah'ın şefkatini keşfetsen ne olacak ruh? Allah'ım ya. Bu annem bana şefkat ediyor ya. Meğer annem perdesiyle bana sen şefkat ediyormuşsun. Allah'ım bu çocuğum böyle bana sevimlilik yapıyor ya. Böyle benim hoşuma giden hallerde bulunuyor ya. Meğer çocuğun perdesinin arkasında bana bu güzellikleri sen veriyorsun. Adam bunu keşfetse ne olur biliyor musun? Çılgına döner, çılgına. Merhum Sungur abi anlatıyor. Üstad Hazretleri Çam Dağı'nda yürürken yerde bir çiçek görüyor. Çiçeği görünce ağlamaya başlıyor Üstad Hazretleri. Şimdi o çiçeği herkes görüyor ama herkes ağlamıyor. Üstad niye ağlıyor? Çünkü Üstad Hazretleri herkesin görmediği bir şey görüyor. Çiçeğin arkasındaki ilahi muhabbeti görüyor. Ya Rab bu çiçekle de mi beni sevdin? Evet o çiçekle de seni sevdim. Allah Allah. Şimdi demek ki bir çiçekten bunu keşfedebilen, hayatındaki bütün verilenlere bakar mısınız? Gözünü düşün, anneni düşün. Bak biz arkadaşız, bizi düşün. Öyle değil mi? Şu güzel mekanı, şu güzel meclisi, şu güzel medreseyi düşün. Aynısından İstanbul'da da verdi. Bunları kimin elinden verildiğini bir keşfetsek buna tevhid deniyor. Buna la ilahe illallah deniyor. Var ya nasıl coşarız biliyor musunuz? Allah Allah. Şimdi bak, demek ki olay keşif olayı. Elmadan elma kadar lezzeti, affedersiniz yüzünüze gül suyu hayvan da alıyor. Tantuniden tantuni kadar lezzeti almak için insan olmak fazla. Ama onların arkasında lezzetini sadece insan alıyor. Sadece. Allah Allah. Sadece. Şimdi demek ki bizim anlatmamız gereken haydi ibadet et meselesi değil. İmanı billah, marifetullah ve muhabbetullah. Bir tanesi anlattı da bana. Oğluma dedim diyor. Peygamberi seviyor musun aleyhissalatü vesselam? Çocuğu da demiş ki neden seveyim demiş. Ne demek neden seveyim diye yapıştırmış bir tane tokadı. Şimdi o çocuk Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımadığı gibi artık hatırasında ne var? Tokat yememe sebep olan kişi. Öyle kaldı hatırası. Bak biz böyle öğretiyoruz. Yani bu işin özünü tembeliz çünkü yani. Okumak var ya şeytanın en çok uğraştığı şey. Okusan öğreneceksin, çocuğunu anlatacaksın. Adam çocuğunu getiriyor sen anlat diye. Niye sen? Sen nesin? Ağaç mısın yani? Sen okuyup anlatmayacak mısın? Tam biz de anlatalım da sen de oku sen de anlat yani. Böyle olmaz ki. Anlatamayınca da ne yapacak? Öyle laf denir mi diye vuracak tokadı. Çocuğun aklında bir hatıra kaldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim desen tokat yememe sebep olan kişi haşa diyecek değil mi? Allah Allah. Şimdi bizim peygamberi sev demeye ihtiyacımız var mı? Şimdi bir şeyi sev diye neye söylenir biliyor musun? Sevilmeyecek bir şeydir o. Ya lütfen şu şişeyi sev ya. Benim hatırım için sev. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam sevilmeyecek biri mi? Şimdi birisinin onu tanıyıp sevmemesi mümkün mü? Bak biz aslında peygamberi sev diyerek ne yapıyoruz? Haşa hakaret etmiş oluyoruz yani. Kainatın yaratılış sebebi bak. Levlaka levlek lema halaktu leflak. Felekleri, dünyayı, kainatı senin için yarattım diyor. Allah Allah. Olaya bak yani. Kainatın yaratılış sebebi. Yani benim varlık sebebim o zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oluyor. Şimdi nasıl sevmem ya? Ben bu minneti nasıl sevmem? Sen bana bir tane çay getirsen ya Allah senden razı olsun. Onun vasıtasıyla bana hayat gelmiş. Allah tecelli etmiş. Nasıl sevmem yani? Nasıl sevmez bir insan bunu? Onu sevmemenin yolu nedir biliyor musun? Bilmemek. Demek ki sev diye tokatlamak değil, kimdir diye anlatmak lazım. Başka Efendimiz Aleyhisselam'ı kim sevmez? Hasta, yarasa kalpliler sevmez. Mesela şurada güzel bir Antep baklavası getirsem tereyağlı böyle. Kim sevmez? Adamın dili jiletliyse, yaraysa sevmez. Çünkü acı verecek. Ya gel bir güneşe çıkalım bir temaşa edelim. Kim sevmez? Gözü hastaysa o adam güneşi sevmez. Efendimiz Aleyhisselam'ı kim sevmez? Kalbi hastaysa yarasa gibi o adam onu sevmez. Yoksa Efendimiz Aleyhisselam'ı sev demeye gerek var mı? Demek anlamıyoruz. Yanlış yerden başlıyoruz. Bakın şu ders var ya. İnanın hayat değiştiren, ömür değiştiren bir ders. Hem vazifemizi anlatıyor hem de bunun muazzam sıralamasını veriyor. Şimdiye kadar imanı billah dedi. Sonra marifetullah dedi. Sonra muhabbetullah dedi. Bakın Allah böyle tanınır, böyle bilinir, böyle sevilir dedi. Devam edelim mi? Dördüncüye geçelim mi? Şimdi de lezzeti ruhani diyecek. Evet buyurun. Ve ruhu beşer için en halis sürur ve kalbi insan için en safi sevinç
o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Muhabbetullah'ın içinde bir şey daha çıktı bak. İmanı billahı açtım içinden, marifetullah çıktı. Onu açtım içinden, muhabbetullah çıktı. Onu açtım içinden, lezzeti ruhani çıktı. Şimdi dünyadaki lezzetler ikiye ayrılır. Nisbi lezzet, bir de biri nisbi ise diğeri nedir? Hakiki lezzet. Bak şimdi, nisbi lezzet ne demek? Bakalım. Ben ne zaman yemekten lezzet alırım? Acıkınca. Bu güzel bir şey değil ha. Yani benim yemekteki lezzetim neye bağlı? Bir şeye nispet edilmeye bağlı bak. Acıkmaya bağlı. Ben ne zaman soğuktan lezzet alırım? Çok sıcakta kaldığımda, değil mi? Klima açıyoruz ya. O zaman soğuğun lezzeti neye bağlı? Zıttına bağlı. Yani benim bu dünyadaki bütün lezzetlerim Mustafa zıttına bağlı. Yani benim bu dünyada lezzet almam için önce ihtiyacımın olması lazım. Demek ki ben ihtiyacımın giderilmesine lezzet diyorum. Çok üzücü bir şey. Nisbi lezzet. Neye bağlı? Ona, şuna, buna bağlı. Ve o ihtiyacın gittikçe, yani zıtlık ortadan kalktıkça lezzet de düşüşe geçiyor. Öyle olmuyor mu? Yemekteki birinci lokmanızla sonuncu lokmanız aynı lezzeti veriyor mu? Hayır. Hangisi daha lezzetli? İlk lokma çok lezzetli. Sona geldikçe ne oluyor? Böyle midemiz şişmeye benziyor. Buna nispi lezzet deniyor. Yani bu aslında lezzet değil. Allah Allah. O zaman hakiki lezzet nedir biliyor musunuz? Hiçbir şarta bağlı kalmayan lezzettir. Nerede inşallah? Cennette. Bu dünyada var mı? Var. Bu dersin içinde var işte bak onu anlatıyorum. İmanın içinde marifetullah. Onda da ilerlesek muhabbetullah. Muhabbetullah'ı keşfetsek onun içindeki ruhani lezzet var ya. Ben onu anlatıyorum. O hakiki lezzettir. Sıcağa, soğuğa, zenginliğe, fakirliğe, erkekliğe, kadınlığa, kalabalık olmaya, yalnız olmaya, sarayda olmaya, zindan olmaya. Bunların hiçbirisine bağlı değil. Bir şeye nispet edilmeye ihtiyacı asla yok. Bizzat lezzettir. Bizzat. Azalıyor mu? Aksine artıyor. Elmanın lokması arttıkça lezzeti azalıyor. İmanın lokması arttıkça artıyor ve her bir lokmanın lezzeti öbürüne hiç benzemiyor. Bakın bu dünyada var bu lezzet. Allah Allah. Şimdi lezzet anlatıyordum ya. Hakiki lezzet. Bak şimdi. Hakiki lezzetle ilgili çok ince bir şey anlatayım. Allah Azze ve Celle'nin El Fatır ismi var. Yani her fıtratı yaratan, birbirinden farklı şekilde fıtratları yaratıyor. Ve o fıtratın vazifesinin içine maaşını yani lezzetini koyuyor. Bak El Fatır ismi ne yapıyormuş? Fıtratları yaratıyor. Fıtrata göre vazife var değil mi? Ve herkesin maaşını yani lezzetini vazifesinin içine koyuyor. O ne demek ya? Şimdi mesela kuşun fıtratı ne? Uçmak. Bir kuşu altın kafese koysak bak divan edebiyatında geçmiş olmaz yani değil mi? Sevmiyor yani kuş bunu. Onun semalarda yükselmesi onun vazifesi ama o vazifesinin içerisinde neyi var? Lezzeti var ya. Şimdi böyle mükemmel saray yaptım. Ne için? At için yaptım. Oldu mu? Olmadı. Atın fıtratına ters. Atın fıtratı ne? Koşmak. Peki at o vazifesinin içerisinde maaşı lezzeti var mı? Var. Bakın koşarken çatlayan atlar var. Duydunuz mu? Niye? Lezzeti o kadar almış ki vazifeden gelen lezzeti artık çatlamış kalmış. Allah Allah bak olaya bak ya. Karıncanın vazifesi ne? Temizlik işçisi değil mi? Toprakta ne kadar böyle sapsaman var onları topluyor ediyor. Şimdi güya vazifesini yapıyor. Olmaz. O aslında lezzetinin peşinden koşuyor. Onun vazifesinin içerisinde bir lezzet var. Hatta şuna dikkat edin. Kainatta kim vazifesini yapsa yani vazifesinin içerisindeki lezzete koşsa kainat mükemmel bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Allah peki insanın fıtratındaki lezzeti nereye koymuş? Nereye koymuş biliyor musunuz? Az önce koyduğumuz sıralamaya koymuş. İmanı billah, marifetullah, muhabbetullah'a ulaşınca bu vazifeymiş. Bunun içinden lezzeti ruhani çıkıyormuş. Benim kainatta alabileceğim en yüksek lezzet bu vazifelerin içerisinde saklıymış. Allah Allah. Ben cesedi lüks yapsam bu lezzetlere ulaşır mıyım? Ulaşamazsın. Ya bir tantunici keşfettim sorma. Sormadım zaten. Önemli değil yani. Ondan keşfettiğin lezzeti almak için insan olmaya gerek yok. Ya bir mekan buldum. Mutlaka uçmamız lazım işte. Miami, Tayami, Cayami bir yere. Oradaki lezzeti almak için insan olmanın verildiği ücret fazla. Niye yapmayalım bunları? Yok yapalım bunları ama bunları yaptığımızda affedersiniz bir hayvan kadar bile lezzet alamayacağız. Çünkü hayvanda geçmişin elemi, geleceğin kaygısı yok. Bende ise var. Bende geçmiş ve geleceğin kaygısı, elemi o anın lezzetini mahvediyor, götürüyor. O yüzden ben ne yaparsak yapalım bu dünyadan bu şekilde cismani şekilde bir hayvan kadar lezzet alamayacağım. Allah Allah. Madem bir hayvan kadar lezzet alamayacaksam benim bu dünyadan lezzet almam için hayvanlarla yarışmama gerek yok. Var değil mi? Öyle rekorlar kırmaya çalışıyoruz. Mesela şu kadar hamburger yedi falan.
Bir rekor kırmaya çalışıyorsun. Onun içinde bir lezzet arıyorsun ama o lezzet için insan olmak fazla. Öyle oluyor değil mi? Mesela suyun altında bu kadar kalmak. Ya da var öyle 3-4 gün uyudu. Rekor kırılmış biliyor musunuz? Öyle rekorlar var yani. Suyun altında şu oldu, bu kadar zıpladı, bu kadar şey oldu falan. Aslında bunlar insanın lezzet alacağı rekorlar bunlar değil. Bu rekorları Allah başkasına vazife vermiş. Zıplamak için belki kanguruya vazife vermiş, öyle mi? Koşmak için çitaya vazife vermiş ama insana asıl vazife bunlar mı? Bunları vermemiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri 90 sene hiç ama hiç irtifa kaybetmeden imanda terakki etmiş biliyor musunuz? Hiç. Bizim hayatımız böyle gidiyor değil mi? O Hazretin hayatı hep böyle gitmiş. 90 sene boyunca bakın size bir rekor. İmanın içindeki lezzetin rekoru. İmam Azam Efendimiz 40 yıl yatsının abdestiyle sabah namazı kılmış. Bak rekor mu istiyorsun? Lezzet mi lazım? Bak o bilmem 40 hamburgerde yok. Bak bunların içerisinde lezzet var. Celaleddin Suyuti günde 70 kez yakazaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la görüştüm diyor. Rekor mu lazım? Bak sana işte rekor. Allah Allah. Sahabe efendilerimiz kendilerini dava için feda etmişler. Yaşatmak için yaşamışlar. Bak insanlığın içindeki lezzet burada. Dükkanlarda yok. Kapalı evlerde yok. O evin duvarının boyasında yok bu lezzetler. İnsana has lezzetleri yaşamak mı istiyorsun? Bunun için bir rekor mu lazım sana? İşte o rekorlar bu hayatların içerisinde yani. Yemek yemekten alınacak lezzeti başkaları da alır. Sen sahabe gibi yedirmekten lezzet almaya çalışman lazım. İnsana özel lezzetler buralarda saklı. Birisi öyle diyor. Biz diyor kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ama insan gibi yaşamayı öğrenemedik diyor. Neden diyor? İnsan gibi yaşamak için bu insanı kamil zatların rekor ve hedeflerini denemen gerekiyor senin. Bizim başka hiç kimsenin alamayacağı lezzetlerimiz inan buralarda saklı. Allah Allah. Esmadan lezzet. İnsani lezzetler deyip anlatıyorum. Var mı bir örneği yani? Bu lezzet nereden alınıyor? Dilden mi alınıyor, kulaktan mı alınıyor? Yok öyle değil. Bir gün eve gidiyordum. Tam da böyle arabayı park ettim. Sitenin o açık otoparkı var ya orada kedi. Ama nasıl miyavlıyor? Allah gecenin bilmem kaçı. Dayanamadım hemen eve çıktım. Ne var ne yok alayım dedim böyle kediyi doyurdum. Baktım kedi oynamaya başladı. Ben kediden daha çok lezzet almaya başladım. Bak doyan kedi ben daha fazla lezzet almaya başladım. Allah Allah nasıl bir lezzet bu? Şimdi bak Allah Azze ve Celle'nin yarattığı rızıkları kediye ikram ettiğimde kediden daha fazla lezzet almışsam, Allah'ın yarattığı rızkı verirken bu kadar lezzet alıyorsam, bu kadar mahlukat için karşılıksız rızık yaratan Allah nasıl mukaddes bir lezzet alıyordur acaba? Nasıl? Tarifsiz. Biz tabirinden aciziz. Ben neden benzer bir fiili yapmaya çalışarak acaba lezzet alıyorum? Demek ki bende Rahim isminin bir cilvesi, bir cihazı, bir latifesi var. Bak, baklavanın lezzetini buradan alıyorsun. Allah'ın Rezzak isminin lezzetini buradan alıyorsun. Allah'ın Rezzak isminin lezzetini buradan aldığın gibi Rahim isminin lezzetini de burada başka bir dilin var. Rahim dili var. Oradan alıyorsun. Sende Rahim isminin bir cilvesi var. Buraya dikkat edelim. Madem Allah o sonsuz şefkatiyle böyle mukaddes bir lezzet alıyorsa insan da ne kadar fazla şefkat ederse o kadar fazla lezzet alır. O Rahim ismine bakan latifeyi, kalbindeki o dili ne kadar çalıştırsan o kadar lezzet alırsın. Nasıl çalıştıracağım? Demek ki o esmaya ne kadar yakın olursan, yani ne kadar şefkat mertebeni arttırırsan onun içerisinde o kadar lezzet saklı. Allah Allah. Bak çok ilginç. Çok ilginç. Şimdi normalde günümüz dünyasında insan cebine giren paradan lezzet alıyor. Ama öyle hakiki müminler biliyoruz ki adam infak edip vermekten lezzet alıyor. Veriyor da veriyor adam. Allah Allah. Bakıyorsun dışarıda biriktirenlerden, kenzedenlerden daha mutlu bir halde. Allah Allah. Yani normalde günümüz piyasasında insan cebine biriktirince memnun oluyor. Sen niye verdikçe memnun oluyorsun? Demek ki Allah'ın Cevvat ismi, cömert ismi ya da Cud ismine bakan bir cihaz var bu. Nasıl Allah'ın Rezzak ismini bu cihazımla lezzetini alıyorum? Demek Cud isminin, Cevvat isminin de burada kalbimde başka bir dil var. O dilden lezzetini alıyorum. Sen ne kadar fedakarlık yapıp versen, o dili ne kadar beslesen, ne kadar o dile baklava yedirsen o ölçüde de lezzetini arttırıyorsun. İşte insana özgü lezzet budur. Tantuniden, elmadan, çaydan, çorbadan başka hayvanlar da
kendi kabiliyeti ölçüsünde lezzet alabilir. Ama bu esmadan lezzet almak sadece ve sadece insana özel bir durumdur. Bu lezzetin de nereden olduğunu anladık. İmanı billah dedik, marifetullah dedik, muhabbetullah dedik, lezzeti ruhani dedik. Allah Allah. Bak şimdi dostum, insan lezzete müptela. Yani Osman Hoca, insan lezzet almak zorunda. Madem insan mecbur lezzet alacak, bu lezzeti keşfedemeyince sufli lezzetlere düşüyorlar değil mi? Maalesef meyhanelere, şişehanelere, barlara, pavyonlara değil mi? Bu lezzet keşfedilemediğinden böyle oluyor. Demek ki insanın haramlardan kurtulmasının iki yolu var. Birinci yolu imandaki lezzeti keşfedecek. İkinci yolu inkardaki, günahlardaki manevi cehennemi keşfedecek. İki yol. Başka yol yok. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete rağme ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Öyle diyor değil mi merhum Akif? Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Evet. Bu dördü en önemli meseleydi. En önemli kısmı geçtik. Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Yani saadet bunsuz olamaz. Anladınız mı bak cümle, Allah Allah. Onlar onsuz olamaz diyor. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Allah'ı tanıyan saadete ulaşır. Ama nasıl ulaşır? Ya bil kuvve ya bil fiil. Bak bu kelimeyi bir öğrenelim ya. Acayip kelime bunlar. Bil kuvve ne demek biliyor musun? Kuvvede kalmış potansiyel enerji. Bil fiil ne demek? Ortaya çıkması. Kinetik enerji gibi düşün. Artık ortaya çıkmış. Şimdi mesela bir tohum var elimde. Bu tohumun sandıkçasında meyve verme kabiliyeti var. Biliyorum ama şu an tohum halinde saklı. Demek ki bunda meyve ne halde var? Bil kuvve. Çok güzel. Ben bunu toprakla buluşturdum, güneşle buluşturdum, suladım ettim. Verdi bana şeftalileri, verdi bana muzları. Böyle açtı, kocaman ağaç oldu. Bunun içerisindeki kabiliyet neye dönüştü? Bil fiile. Hepimizde iman var değil mi Allah'ın izniyle? Dışarıdaki insanda da var ama kimine bakıyorsun mutlu, kimine bakıyorsun diyor ki bende iman var ama ne mutluluk var, ne namazdan lezzet alıyorum, ne oruçtan lezzet alıyorum. Niye böyle oluyor? Evet dostum, herkeste iman var. Ama herkesteki iman aynı şekilde değil. Kimisinde bil kuvve yani tohum halinde. Kimisi onu bakmış, büyütmüş, bu iman dersleriyle beslemiş. Bil fiil olmuş yani ağaç haline dönmüş. Bak ben tohumu ağzıma attığımda lezzet alamam. Ama ağacın meyvesini, şeftalisini, elmasını ağzıma attığımda lezzet alırım. Ben imanı bil kuvve halinde taşırsam lezzet alamam. Ama o imanı ağaç haline getirip meyvesini yersem lezzet alırım. İşte buna bil fiil deniyor. Herkeste iman var mı? Evet var. Ama kimimizde bil kuvve, kimimizde bil fiil şeklinde var. Bak şimdi. Ben az önce bir cümle söyledim. Dedim ki lezzet ikiye ayrılır. Nispi ya da hakiki dedim. İmanda hangi lezzet vardı? Hakiki lezzet. Nispi lezzet şartlara bağlıydı. Hakiki lezzet şartlara bağlı değildi. Sizi burada alsam, üstünüzü başınızı yırtsam, günlerce aç bıraksam, sevdiklerinizden ayırsam, bir de bilmediğiniz diyarlara sürgün etsem, mutlu olduğunuzu iddia edebilir misiniz? Mümkün değil mi? Bakın sahabe efendilerimizin yaşadığı hayata bakın. Şu az önce anlattığımın alasını yaşamışlar. Çok daha zorlarını yaşamışlar. Ama onların bulunduğu döneme ne demiş? Saadet asrı. Allah Allah. Nasıl yani saadet asrı? Demek ki saadet maddi şartların değişmesinde değil. O nispi mutluluk, o nispi saadet. Hakiki saadet kalbindeki iman tohumunun yani bil kuvve halinin iman dersleriyle sulanıp bil fiil haline dönüşüp ağacından, dallarından meyve sana lezzet vermesi halidir. Sahabe efendilerimizin maddi şartları değişmiş, eyvallah. Ama bizlerin basiret gözünün yetmediği manevi şartları, kalplerinin iman ağaçları, kalplerinin ritimleri hiçbir zaman değişmemiş. Bu yüzden ahval ne kadar kötü gözükse de o asra kalplerindeki iman neşvesinden dolayı saadet asrı demişler. İnanılmaz bir olay. Allah Allah, Allah Allah, olaya bak ya. Vallahi çok enteresan ya.
Yani bu lezzete ulaşmanın tek yolu imanın içinden o lezzeti bulmak. Ama dünya bizi çok meşgul ediyor ya. Derslere gelinmiyor. Ben o kadar üzülüyorum ki yani. Belki böyle şehir dışından arkadaşlarımız da vardır. Üstlerine alınmasınlar, hakkını helal etsinler ama böyle geçerken ders dinledim, çok mutlu oldum. Ziyarete böyle geçerken geldim deyince bile ben mutlu olamıyorum. Nasıl diyorum ya? Nasıl yani? Sen dünyanın işi için düzenli şehir şehir, ülke gezeceksin. Ama imanın dersi için geçerken mi uğramış olacaksın? Olmaz, olmaz. Bizim yaşama sebebimiz bu ama dünyayla o kadar meşgulüz ki. İmanın içerisindeki lezzeti öyle keşfedememişiz ki, ahireti öyle unutarak yaşamışız ki, dünyanın peşinden koşturduğumuz kadar şu iman derslerinin peşinden koşturamıyoruz. İnanın, insan olmanın saadeti, lezzeti, mutluluğu bu hakikatlerin içerisinde. Önce bunun ilmini almakta, sonra ilim ne içindir? Amel içindir. Daha sonra da Allah'ın rızası için amel etmekte, aksiyonda, hizmet etmekte saklı. Allah Allah. Ama herkes dünya diyor. Aman dünya, aman diyor. Dünyayı kazan, dünyayı kazan. Dünyayı kazanan da yaşıyor, kazanmayan da yaşıyor. Yani yaşamak için dünyada kazanmak, kaybetmek çok önemli değil. Ama ahirete imanı olmayanlar yaşayamayacaklar. Şimdi bu dünya dar imtihan. O yüzden inkar eden de, iman eden de Allah'ın rızkının tecellisine mazhar. Ya sonra? Bu dünyada imtihan gereği veriyor rızkını. Muhabbet de rızıktır. Çocuğunu da veriyor, malını da veriyor, mülkünü de veriyor. Dilini de veriyor, böbreğini de veriyor, ciğerini de veriyor. Bu dünyada veriyor. Bu dünyada hadi dünyayı kazanayım dedin, yaşadın ettin. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl saçma sapan çöplük gibi hayat yaşıyoruz. Ondan sonra ansızın ölüp gidiyoruz. Sonra ne olacak yani? Ahireti, sonsuzu kaybedersen. Ezelle ebed arasında bir tane hakkın var ve daha iman derslerinden haberin yok. Yani şuradaki bilgileri benim almam, sistematik işlemem, çalışmam, ezberlemem, damarlarıma kazımam lazım diye çırpınmamız lazımken dünyanın ne kadar saçma meselesi varsa önceliğimiz buralarda. Futbolcuları sayarız, maaşımızı sayarız, işimizi sayarız, borsayı sayarız. Bitcoin çıktı şimdi, onları sayıyorum, bilmem ne sayıyor. Borsacılar hele var ya, böyle Matrix filmi gibi böyle iniyor gözlerinden. Hepsini sayıyorsun. İman dersi gelince bilmiyorsun ya. Şimdi burada yani birbirimizi çok samimi gördüğümüzden utan desek ayıp mı olur? Biz sinni buluğdan sonra mecbur ve mükellef miyiz? Ergenlikten sonra mecbur ve mükellefiz değil mi? O zaman biz de böyle samimiyetimize güvenerekten birbirimizin. Ergenliğimiz geçmiş, hala başımız sıkışınca çevir Yasin. Bu Kur'an Yasin'den mi ibaret? Bu Kur'an sana neler diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı o güzide yol. Neleri yaşamanı öngörüyor? Hala bunları bilmiyorsun ama dünyayı biliyorsun. Utan desek. Ayıp eder miyiz böyle? Utan desek birbirimize. Ayıp olur mu öyle yani? Bilmiyoruz. Geçerken de öyle bir ders dinleyeyim dedim. Ben çok üzülüyorum. Bana dua et diyorlar. Ben diyorum Allah seni bu hakikatleri anlatsın, Kur'an'a hadim eylesin diyorum. Ve içimden gele diyorum. Daha güzel dua ne var yani? Sahabe nesline benzemekten daha önemli ne olabilir yani? Allah'ın razı olduğu kullar. Ya çok ilginç ya. Yani yaşama sebebim bu ama dünyadan buna vakit kalmadı. Ya gerçekten sizi şok etmiyor mu yani? Ya Allah beni bunun için yarattı ama dünyaya koşturmaktan buna vaktim kalmadı. Sonra ne olacak? Böyle Allah Azze ve Celle bir gün ruhunu kabz edecek. Biriktirdiklerinin arasında çekip çıkaracak seni. Şimdi normalde bir adama şöyle silah da yasalar. Paran mı canın mı falan. Al paramı ya, canımı elleme dersin. Azrail Aleyhisselam bizim biriktirdiklerimizle dalga geçer gibi. Böyle diyorum, ayıp olmuyor inşallah. Azrail Aleyhisselam bizim dünyada oynadıklarımızla dalga geçer gibi malı bırakıyor, bizi çekiyor alıyor. Düşsene böyle vedalaşacaksın. Biz öğrenmedik mi Efendimiz Aleyhisselam'dan? Mutu kable ente mutu. Ne? Ölmeden önce ölünüz. Ne demek bu? Ya o senden alınacak. Sen ondan önce bir el salla ya. Yumruk kadar mide bir şey olmaz. Bugün yedik mi, içtik mi? Değil mi? Birlikteydik, yedik, içtik, giyindik, ettik falan. Ne var? Ötesi ne var yani? Ne yapabiliriz ötesinde? Hırs ediyoruz. Başka bir şey yok. Altı bomboş. Hırs var yani. Ama o hırstan dolayı yaşamamızın temel vazifesi gidiyor. İmanı billah. O ne ya? Marifetullah. Allah Allah. Bulmacalı mı çıktı o? Ne? Muhabbetullah. Vallahi seviyoruz biz Allah'ı falan. Allah Allah. Sonra lezzeti ruhani. Ya lezzet dediğim var ya işte o morsada bilmem ne şundan bundan işte bir şeylerdedir. Değil mi? Böyle cismani bir hayat yaşayıp gidiyoruz yani. Ne zaman utanacağız? Ölünce mi söyleyelim birbirimize? Utan ya orada. Orada da olmuyor ki ama. Ne zaman söyleyelim? Bir gün biri öyle dedi ya. Böyle pat söylüyorsun dedi. Dedim, ne zaman söyleyeyim? Kabirde mi söyleyeyim? Sen benim sevdiğim dostumsun yani. Ben seni dünyalık sevmiyorum ki. Ben seni ahiretlik seviyorum inşallah. Yani inşallah öyledir. Samimiyetimize güvenemediğimizden öyle diyoruz yani. Ne zaman söyleyeceğiz? Kabirde mi söyleyeceğiz? Saçma sapan hayatlar yaşıyoruz ya. Ne demek ya? Kur'an'ın hakikatlerini bilmemek ne demek? Bu Kur'an tefsiri ha. Demek Kur'an'ın sistematiğinde bunlar örülüymüş. Ama bu kelimeleri ilk kez duyuyorsak yaşımızda bilmem kaça geldiyse. Ama biliyorsun her şeyi. İşine gelmiyor yani. Parayı biliyorsun, gezmeyi biliyorsun, tatili biliyorsun, en iyi tatlıcıyı biliyorsun. Evine boya alınacak en iyi markayı biliyorsun. Araba alınacak motorunun TFC'si hepsini biliyorsun ya. Biliyorsun ezbere biliyorsun ya. Ezbere biliyorsun ya. Her şehirde 10 lokanta bilenler var biliyor musunuz? Liste yapıyorlar böyle. Liste. Niye? O kadar lezzeti tatmış.
İmanın lezzeti onun listesinin içerisinde mevcut değil. Kayıkla buraya gidersen bu yemeği ye, bilmem nereye gidersen bunu. Ya tamam onu işte eşantiyon hükmünde böyle nefsini oyalamak için yapıyorsan yap da. Temel vazifesi yoksa çöplüğe dönüşüyor ya. Yapma işte, yapma ya. Yapma yani. Şaka gibi ya, telefondan böyle listeler, rehberler bunlar için çıkıyor. Bu dersler için okutmuyor. Adam okumuyor ya. Bak şeytanın en çok uğraştığı okutmuyor ha. Okutmuyor ya. Şimdi ben diyeceğim ki okumamak ahmaklık diyeceğim. O da ayıp olacak şimdi dersin ortasında yani. Ne demek okumuyorsun ya? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ilk emri sen kimsin üstüne alınmıyorsun ya? Sen kimsin yani? O peygamber onun ihtiyacı var, senin ihtiyacın yok beyefendi. Ben okuyamıyorum. O efendinin rahatına bak yani. Şeytanın ilk hedefi oradan ha. Okutmuyor ya. Okutmuyor yani. Canının istediği ne varsa okutuyor ama hakikate namzet. Şöyle hakikatleri okutmuyor. Aç oku işte şu kitapları. Biz nereden anlatıyoruz? Yok. Okutmuyor. Ben vallahi video izlemeyi seviyorum. Yolculukta, seyahatte izliyorum. Al izle. Ne diyeyim sana da işte. Şimdi bir şey daha desek daha üzücü olacak. Buyurun. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, Bir dakika, bir kelime dikkatinizi çekti mi? Hakiki, çok güzel. onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şakavete, alama ve evhama, manen ve maddeten müptela olur. Bakın ne diyor? Hakiki sevmek diyor. Bakın müşrikler bile Allah'ı tanıdığını, sevdiğini iddia ediyor değil mi? Allah yok demiyor müşrikler. Ebu Cehil falan Allah'ı inkar etmiyor. Ama Allah'ın sıfatlarında şirke gidiyorlar. Şimdi biz de diyoruz ki ya biz hakiki seviyoruz diyoruz ama bizde hakiki sevmenin emaresi yok. Allah dünyada daha önceden verdiği bir şeyi bir çekiyor. Aman yıkıldım ettim falan. Ya ne oldu yani? Şimdi Allah hakiki sevenlere baktığında hayatlarından ne değişirse değişsin etmemişler. Demek ki hakiki sevmek başka bir şey yani. Biz şimdi hem hakiki sevdiğimizi iddia ediyoruz. Hakiki sevmiyoruz maalesef. Hem de hakiki bildiğimizi iddia ediyoruz. Hakiki de bilmiyoruz. Şu dersler, şu iman dersleri dünyada özellikle bizim memlekette en çok bilindiğim zannedilip bilinmeyen şeyler. Ya valla biz de çocukken Kur'an kursuna gittik diye başlıyor muhabbet. En çok bilinmeyen meseleler bunlar oluyor maalesef. Tabii arkadaşa bunu bilmediğini ikna etmek bile aylar sürüyor. İşte bu asır böyle bir asır. Çok enteresan bir asır ya. Allah Allah. Şimdi biz o zaman ya hakiki tanımıyorsak ya hakiki sevmiyorsak nasıl olacak? Ne oluyor biliyor musunuz? Bütün hüzünler, psikolojik bunalımlar. Başta ne demiştik? Yaşama sevincim gitti. Her birisi sana hatıra alıyor. Şimdi bir gözlük meselesi anlatayım size. İnsan alemi kendi aynasından görür. Yani böyle ben o gün mutluyumdur. Etrafı nasıl görürüm? Nereye baksam kelebek uçuyor değil mi? O gün dertliyimdir, böyle efkarlıyımdır falan. Bir bülbül görürüm. Derim ki ötme bülbül derdime dert. Katma bülbül. Halbuki bülbül ötüyor. Vazifesini geri ötüyor ama sen dertli olduğundan bülbülü de kendi aynandan görüyorsun. Yani dertli görüyorsun değil mi? Şimdi bütün alemi mutlu görmenin iki yolu var. Mesela mutluluğa kırmızı rengi verelim mi? Olur mu? Mutluluk kırmızı renk diyelim. Yani kırmızı renk olan şeyler beni ne edecek? Mutlu edecek. Bunun iki yolu var. Ya bütün alemi kırmızı boyayla boyayacağım. Mümkün mü? Duvarları, güneşi, suyu, böceği hepsini kırmızıyla boyayacağım. Mümkün değil. Ya da ne yapacağım? Kırmızı gözlük takacağım. Kırmızı gözlük taktığın anda bütün alemi kırmızı göreceksin. Yani alemi kendi pencerenden görüyordun ya. Artık alemi iman gözlüğünün penceresinden kırmızı, yani mutluluklar içerisinde göreceksin. Allah Allah. İnsan kainatta başına gelen her şeyin, ama her şeyin mi? Her şeyin. O tırnağının kırılmasına kadar her şeyin yerli yerinde olduğunu bu gözlüğü takınca anlıyor. İman gözlüğünü bir takıyorsun. Diyorsun ki ya Rabbi bu cebri determinizma içerisindeki her bir parçanın planı muazzam ve kusursuzmuş. O zaman başıma gelenlerden senin haberin varmış. Madem başıma gelenlerden senin haberin varsa bu dünyada darılma değil dayanma dünyası. Ben kime darılayım ya Rab diye ne oluyor? Her şeyden razı oluyor. Zaten her şeyden razı olunca da Allah Azze ve Celle gel şimdi her şeyden razı olan kulum. Şimdi de ben senden razıyım diyor. Demek ki böyle bir şeymiş razı olmak. Allah Allah. O iman gözlüğünü takmayan olayları Allahsız değerlendiriyor. Öyle maalesef yani. Yani bu olayda Allah'ın müdahalesi haşa yok gibi düşünüyoruz. Bu sefer ne oluyor? İtirazlar, şekvalar, yıkıldım nasıl başıma geldi? Niye başına geldi? Gözlük yok. Dersin önemi anlaşılıyor değil mi? Ne kadar elzem. Allah Allah. Devam edelim mi okumaya? Evet, şu perişan dünyada, avare nevi beşer içinde... Bir dakika. Bir kelime var mı dikkatinizi çeken? Avare. Ne demek avare? Başıboş değil mi? Nereye gittiğini bilmeyen. Allah Allah. Öyle oluyor değil mi? Böyle bir sürü halinde maalesef hep bir yere gidiyoruz ama nereye gidiyorsun hemşerim? Vallahi bilmiyorum. Bazen odamda, ofisimde ders çalışırken böyle bir ses geliyor. Gol falan. Allah Allah. Ama kalabalık yani. Binlerce adamdan. Diyorum birileri acaba cennetle mi müjdeledi? Yok. Cennetle müjdelenme yok. Bazen hüzün sesi duyuyorsun kalabalıklar içerisinde. Meğer maç kaybedilmiş.
Ne oldu? Cehennem mi Allah muhafaza? Yok, o da yok. Ne böyle? Avare nevi beşer içinde. Değil mi? Böyle kalabalıklar uyarak gidiyoruz ama bir amaç yok, bir gaye yok. Yaratılış vazifenin bununla hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Ne olacak bu hayatlar? Şimdi Allah böyle anında tecelli etmiyor ya. Biz de böyle rahatız zannediyoruz haşa. Kafa tutuyoruz gibi zannediyoruz. Cık cık cık. Nasıl olacak? Ya akıbetimiz gözüm görmesin ile ilgili bir tavır olursa nasıl olacak? Ha? Nasıl olacak yani? Sonsuzu kaybettiğinde. Ne dolduracak yerine? İş, patronu razı ettim. Ha? Biraz daha bir şey biriktirdim. Ha? Evimin tabaklarının mavisiyle perdenin mavisini de uyuşturdum. Nasıl olacak yani? Bunları yapmak kötü şeyler değil ha, yanlış anlaşılmasın. Ama yaratılış gayesinin yerine bunları yapmak çok kötü şeyler. Evet. Kendini oyalıyorsun. Anlaşılıyor değil mi yani? Dünyada esbabı kullanmaya kötü demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama bu dersleri bilmeden onlara böyle dikkatini veriyorsan evet çok kötü bir şey yapıyorsun. Evet, buyurun devam edelim. Evet, şu perişan dünyada, avare nevi beşer içinde, semeresiz bir hayatta, Yani meyvesiz, neticesiz. sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Kaç para eder? Dünyada sultan, ahirette geda derler. Burada sultan, 60 yıl sultan, orada köle, geda. Buranın sultanı da sultanlık yaptığı yok ki, evrak imzalamaktan, iş toplantısına gitmekten dünyayı da yaşayamıyor. Allah Allah, böyle sultanlık mı olur? Buyur. İşte bu avare nevi beşer içinde, bu perişan fani dünyada, insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa, ne kadar biçare sergerdan olduğunu herkes anlar. Şimdi sizin evinize misafir geldi. Sabah bir bakıyorsun, misafir gitmiş komşudan yemek istiyor. Ne olursun? Allah Allah. Ne oldu, ben seni doyurmadım mı da gidiyorsun komşuya beni rezil ediyorsun? Yıkılırsın değil mi? Madem bana güvenmiyordun, benim evime niye geldin? Bak biz de Allah Azze ve Celle'nin misafiriyiz. Ama sebeplerin kapısında o kadar boyun eğiyoruz ki Allah Azze ve Celle bu halden hiç razı değil. Ne oldu? Kainatı yarattım senin için. Ne varsa etrafında bunların her birini yaratan benim. Şimdiye kadar sunduklarım, bundan sonra sunacaklarımı garanti altında göstermiyor mu sana? Beni tanımıyor musun bak? Öyle değil mi? Yaptıklarımız, yapacaklarımızın göstergesi diyorlar. Kainatı yaratmış ya. Senin ucuz isteklerin nelerdir yani? Kalbinden geçen hatırayı biliyor, ona göre yaratıyor Allah Azze ve Celle ya. Ama ne kadar böyle kötü davranıyoruz değil mi? Ona güvenmez gibi sebeplerin önünde eğiliyoruz. Hayır Allah'ım sen veremezsin. Sebepler verir. Mutluluğu bu verir, huzuru bu verir, parayı işim verir, dükkanım verir. Ahirette de diyecek o verir dediklerini çağır şimdi onları kurtarsın. Gerçekten iyi değiliz. Yorumlarımız, tefekkürlerimiz, mantığımız, bunların yenilenmeye çok ihtiyacı var. Çok ihtiyacı var. Buyur. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinat eder. Sahipsiz. Sahibini bulsa diyor ya. Sahipsizlik ne zor değil mi? Mesela bir çocuk gördün, ana yok, baba yok. Küçücük çocuk. Bağırıyor. Diyor ana, baba. Öyle oluyor değil mi? Bu savaş bölgelerinde küçük çocuklar var değil mi? Rabbim yardımcıları olsun. Ne kadar üzücü. Ana, baba. Nerede anam baban? Anam babam yok. Ben 6 yaşında gariban. Cık cık cık. Ne kadar üzgün bir halde değil mi? Şimdi o adama böyle bir anda annesini babasını getirsen ne olur? Bir mutlu olur var ya. Sığınacak liman ya. Ana, ana der böyle. Ananın kokusunu içine çeker böyle. Anasını bulanın hayatı bu kadar değişirse Allah'ını bulanın hayatı nasıl değişmez? Ha? Mümkün mü? Anasını bulan bir çocuğun hayatı bu kadar değişmişken Allah'ını bulan bir insanın hayatı nasıl değişmez? Nasıl değişmez? Ya öyle diyor, öyle bak. Kaç yıldır diyor. Allahsız yaşadım diyor yani. Annesini kaybetmiş bir evlat gibi diyor değil mi? Ben şimdi diyor o evladın annesine kavuştuğu gibi diyor. Allah'ıma kavuştum diyor yani. Nereden bileceksin? Nereden anlayacaksın bu hali diyor. Anlayamaz ki. Kaybetmeyen nereden bilecek? Ya da hiç bulamamış adam ne bilecek bunu? Ya mümkün mü? Allah Allah. Cık cık cık. Buyur. O vahşetgah dünya bir tenezzühgaha döner ve bir ticaretgah olur. Evet. Demek ki formül şu 4 kelimedeymiş değil mi? Dünyanın bile rengini kırmızıya çevirmek, o lezzeti alabilmek. Bunlar işlerde, diplomalarda, bizim peşinde koştuklarımızda değil dostum. Bak bunlara koşmayın demiyorum. Bunlar eşantiyon diyorum. Hakiki lezzet ve saadet asla bunlarda değil. Nerede? İmanı billah, marifetullah, muhabbetullah, lezzeti ruhani. Şimdi bir gün birisiyle böyle muhabbet edip anlatıyordum da böyle işte Allah sevgisi, Allah korkusu falan. Ben dedi Allah'tan korkmuyorum ki dedi. Ben dedi Allah'tan korkmadan seviyorum dedi. Allah'tan korkmadığı doğru da sevdiği yanlış. Niye? Çünkü sevmenin işaretleri yok hayatında. Namaz yok, oruç yok. Onun itaatine uygun bir şekilde davranacak ameller yok. Allah Allah. Şimdi biz Allah Azze ve Celle'ye korkumuz
Haşa yılandan, akrepten korkar gibi bir korku değil. Onun rızasını kaybetmekten gelen bir korku. Madem öyle rızasını kaybetmekten korkuyorsun, o zaman rızasını kazanacak ameller yapmak lazım. Nereden bulayım ben o amelleri? Bakacağız böyle. Ya Rab, senin razı olduğun kullar kimse, sahabe efendilerimiz. Demek onlar hangi ameli yapıyorsa benim de hayatımı o amele göre çevirmem lazım. Bakın beyler, ilim amel içindir. Bu hakikatler evde işte okuyalım, duygulanalım ve hayatımız değişmesin diye değildir. Aynı onlar gibi hizmet edebilmemiz içindir. Ve hizmet ettiğimizde dışarıdan bu olay nasıl gözükürse gözüksün, belki böyle şunlara bak zindanda gibi yaşıyorlar bile diyen olabilir. Öyle bile bu hakikatleri, bu güzellikleri anlamayan olabilir. Halbuki bizim dememiz lazım ki ya Rab, ben senin zindanında olduğum günden beri özgürüm. Ya evet. Allah bu manayı yaşamayı nasip eylesin inşallah. Evet. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selamet. Elhamdülillah mukaddimeyi bitirdik. 11 tane de kelimemiz var. Ondan sonra 20. mektubu da bitirmiş olacağız. Ama gördüğünüz gibi hiç normal bir ders değil. Bu dersi yaptıkça İnsan şöyle diyor, Allah Allah ya benim bunu her gün bilmeye ihtiyacım var diyor. Her gün şu cesedimin ekmeğe suya ihtiyacından fazla ruhumun bu hakikati her gün bilmeye ihtiyacı var. Yani bir insan ben her gün bu dersi çalışıyorum dese ben o insanı hiç yadırgamam, garipsemem. Evet derim, evet ben anlıyorum seni derim yani. Allah Allah, ne kadar ince, ne kadar derin bir mesele. Keşke böyle insanlar bu meseleleri daha sistematik bilse. Ders gibi ya, ders gibi işte. Bu okula girdim ve bu okul bitecek manasında ya. Bu dersler bitecek arkadaş diye. Keşke bilseler. Böyle medrese usulüyle, medrese sistemiyle. Yani bu da bir medrese sistemi yani. Risale-i Nur Medresesi'nin sistemi de böyleymiş yani. Bu sistematik dersleri alsalar, çalışsalar, hayatının gayesi yapsalar. Yok arkadaş, bu dersleri bitirmeden bana nefes almak yok. Ben çünkü benim değilim. O zaman kendimi istediğim gibi tasarruf edemem deseler. Keşke deseler. Hayatının en büyük gayesi bu yapsalar. Zaten görecekler. Dünyada koşturdukları eşantiyonlu olarak daha fazla verilecek. Dünyaya öyle. Dünyanın emri öyle yani. Seni kovalayandan sen kaç. Doğru mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu arkadaş? Kaçıyor değil mi? Kovalamaya başladığında ne yapıyor? Kaçıyor değil mi? Sana sırtını döne desen kovala. İnanın böyle hayatınızı bu yönde yaşayın. Göreceksiniz. Diyeceksiniz ki Allah Allah. Benim dünyada talep ettiklerim zaten kovalanacak şey değilmiş. Eşantiyonmuş. Olsa olur, olmasa olur. Ama asıl kovalanacak ve olmazsa olmaz meseleler bunlarmış. Çok istiyorum. O yüzden hem bu Mersin'de hamdolsun burada bir sürü insan bu derslere giriyorlar. Düzenli giriyorlar, notlar alıyorlar. Hem şimdi İstanbul'daki o hayalhanemde de, Şişli'deki hayalhanemde de o 6 katlı 1250 metrekarelik yerde de Allah bu manayı nasip etti. Ve ileride çok daha fazla edecek ben inanıyorum yani. Çünkü bu dersleri geçerken bir tane de ders dinleyeyim, bir tane de video açayım. Dersleri değil böyle. Satır satır çalışılması gereken dersler. Bazı imza günlerine gidiyorum böyle. Hem defter yazmışlar hem fihriste çıkarmışlar. Elhamdülillah diyorum ya. Ve içimden o arkadaşa diyorum ki yani senin için şu ömrüm harcanmış olsa elhamdülillah diyorum yani. Çünkü olmuş, mana tahakkuk etmiş bir yerde de olsa ne kadar mutlu oluyorum. Tabii bir yerde değil. Sizin gibi güzide insanlar var. Her gün arayan edenler var. Ama Kur'an metodolojisiyle şu işlere sarıladım. Ne demek istiyorum Kur'an metodolojisi derken? Bir, kelimelerin manalarını anlamamız lazım. Karşılığını değil hakikatini anlamamız lazım. Mesela acizlik ne demek? Sadece boyun bükmek demek mi? Hayır. Aciz kalan bir insan evine ekmek götürmek için daha çok kapı çalıyor. Demek acizlik daha çok mücadele etmek demek. Bunun gibi kastediyorum. İkincisi bilgiyi böyle doldur yapmak değil, sistematik örmek demek. Sistematik bilgiyi kullanmamız lazım. Şimdi ben kışın donacağım. Şuraya da bir kamyon kömür indirdim. Ama ateş yok. Ne oldu? Ne işime yaradı? Allah Allah. Hiç donmamı engelleyecek bir şey yok. Ateşim yok çünkü. Bu kadar bilgiyi bir kamyon indirmişim ama onu çakacak iman ateşi bende yok. Bu bilgiler yok. Ne olacak? Heba oluyor gidiyor işte. Böyle kahvede konuşuyoruz birbirimize. Konuşmaya da ters sıradan başlıyoruz işte. Önce iman sonra ibadet dedik. Onu da tersten başlıyoruz. Önce ibadetten başlıyoruz. Ondan sonra iman zaten bilmiyoruz. Onu konuşacak geri kalmıyor da maalesef. Mekke dönemini silip atıyoruz yani. Ne kadar önemli dersler bunlar ya. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke hayatını düşünün. Yani genellikle namazın farz olmuş kısmını değil mi baz alıyoruz. 11 yıl ediyor Miraç hadisesi bak. 11 yıl boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bak namaz farz değil. 2 rekat namaz kılıyorlar ama farz değil. Allah Resulü birisine tesettüre gir diyor mu? Demiyor bak. İçkiyi bırak diyor mu? Demiyor. Kumar oynama diyor mu? İddiaya girme diyor mu? Demiyor. Ne anlattın ya Resulallah o kadar dönem? İşte bu iman dersleri vermiş. Koca sahabe neslinin kainatın en güzide insanların bu derslere yıllarca ihtiyacı var. Sen öyle videoda denk geldim, izleyip geçeyim yani. Bu mu? Hak ettiği bu mu bu işin yani? Hı? Kainat kadar masraf yapılmış sana. Ahireti katmıyoruz bile. Bu mu yani? Bu hakikatlerin hak ettiği yer burası mı?
Vallahi burası değil. Vallahi haksızlık ediyoruz. Hiç düzgün adım atmıyoruz yani. Neden ahir zaman olduğu bunlarla daha iyi anlaşılıyor değil mi? Temennim bu. Hep duam bu yani. İnşallah birileri bu hakikatleri bu şekilde anlar böyle sistematik bir şekilde ve öğrendiğini de mucibince tatbik eder. Zira ilim amel içindir deyip bitirelim. Herkes yoruldu. Allah razı olsun. Ama çok inanılmazdı değil mi? Ya bilmeseydik? Ya bilmeseydik? Hı? Ya evde koltuğa uzanmayı tercih etseydik? Ne büyük bahtsızlık. Makarna yapıyordum da gelemedim falan. Arabam servisteydi falan. Oluyor değil mi? Ayak yok, otobüs yok sanki. Ne büyük bahtsızlık. Bir şey var ki yani Allah o isteği vermiyor demek. Kader canibinden. Bir şey var ki o isteği vermiyor. Ne kadar enteresan. Evet. Allah razı olsun. Dünyada nereye bakarsan bak. Her yer kalabalık. Hastaneler tıklım tıklım. Sanki herkes hastalanmış gibi. İnsan kaynıyor mağazalar. Sanki herkes aynı anda alışverişe çıkmış gibi. Adım atacak yer yok caddelerde. Tüm dünya sokağa dökülmüş gibi. Bir de camiye gidiyorsun, bomboş. Sanki namaz hiç farz olmamış gibi. Ama şunu iyi bil, uğruna namazı terk ettiğin her şey, kabirde seni bir bir bıraktığında anlarsın bazı şeyleri. Hataların telafisinin mümkün olmadığı ölüm, seni uyandırmadan evvel uyan. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.